Bu yeni aldığım lehim istasyonu. Daha henüz kablolarının bağını dahi çözmedim. Ama benim elektronik şanssızlığım yüzünden çalışmıyor. Bugün bunu tamir etmeye çalışacağım. Arızası da bu. Sıcak hava tabancasından sıcak hava hiç çıkmıyor. 0 derece. Yerine koyunca duruyor. Havya kısmını deneyelim. Havyada bir sıkıntı yok. Havya kısmı çalışıyor. Bakın heater söndü bile. Havyası düzgün bir şekilde çalışıyor. Ama maalesef hava üfleme kısmı sıkıntılı. Gördüğünüz gibi ısınmıyor hiç. Evet, başlayalım bakalım. Bu arada şöyle de bir el kitabı var. Tabi burada tamirle ilgili bir şey bulmak mümkün değil ama basitçe bir el kitabı. Fakat bu Çinlilerin İngilizce ile sorunları da bitmiyor. Hakikaten anlamak çok zor. Çok garip, Google Translate gibi bir İngilizce ile çevrilmiş. Maalesef Türkçe de yok el kitabı. Gerçi Türkçesi olsaydı da bu İngilizceden Türkçe'ye çeviriyorsa o da daha beter bir şey olurdu muhtemelen. Neyse, artık bunu atlayacağız. Şimdi öncelikle şu ısı tabancasıyla başlayalım. Bakalım bunda bir sıkıntı var mı? Sanıyorum şurayı da açmamız gerekecek. Tabancamızın içi. İşte üfleyen fan bu. Kenarlardan çekiyor, bu şekilde üflüyor. Şurada bu hot dedikleri ısıtıcıya gidiyor. Şurada handle yazıyor. İşte burada bakın bir tane manyetik switch var. Yerine oturttuğunuz zaman kapatıyor. Buradan yerinden aldığınız zaman çalışmaya başlıyor. Bu da fana giden uçlar. Bir bakalım. Çalıştıralım bakalım dikkatli olarak. Fan çalışmaya başladı. Burada bir gerilim var mı? DC bakıyoruz. AC. AC bir gerilim de yok. O zaman bir cihazın içini açalım bakalım neler var. Bunu dikkatlice kaldıralım. Kapatmadan. Şöyle yarım yamalak kapatalım. Vidalarını kenara koyalım. Bir de cihaza geçelim bakalım. Ups. Isındı. İnanılmaz.
Bakın ısınıyor. Şaşırtıcı. Enteresan. İçini açtık ve oynadık, çalıştı. Peki bu nedir? O zaman bakacağız. Az evvel şu kabloyla oynadım ben. Bu da açma kapamaya gidiyor aslında. Sanıyorum burada bir temassızlık olmuş. Başka bir şey gelmiyor aklıma. Görünürde de pek bir şey yok ama. Evet. Bakın sorun şurada. Şuradaki konektörde bir sıkıntı var. Şu konektöre dokunduğunda ısıtma başlıyor. Bıraktığında gidiyor. Şurada bir sıkıntısı var. O zaman fişten çekip bir tamir edelim bakalım. Anlaşılan bu konektörde bir sorunumuz var. Bunu bana kalsa doğrudan lehimlerim de. Hatta niye yapmıyorum ki? Maksimumu da deneyelim. Evet, yavaşça da olsa soğudu. Açalım bakalım, bir daha deneyelim. Evet, gördüğünüz gibi basit bir konektör sorunu. Buraya lehim atarak çözdük. Şimdi konektörle bir daha yeni bir konektör bulmakla ya da şey yapmakla uğraşmak istemedim. Gayet de sağlam oldu. Bakalım bu şekilde çalışmaya devam edebilecek miyiz?
Evet, kapatalım bakalım yavaş yavaş. İşte gördüğünüz gibi kalite kontrolden o anda geçmiş ama sonradan demek ki konektördeki bir gevşeklik yüzünden burada sıkıntı çıkarıyordu. Burayı artık lehimle güvenceye aldık. Daralan makaronla da izole ettik. Bir sorun çıkaracağını zannetmiyorum bundan sonra. Kaldıralım bakalım. Bu arada şöyle bir içine bakayım. İşte gördüğünüz gibi büyükçe bir trafo. Birkaç tane çıkışı olan. İşte birisi havya için. Havya tarafı şunlar. Şunlar havyaya gidiyor. Hala sıcak. Bunu da güzelce bir kapatalım. Gördüğünüz gibi 24 voltluk bir fan. Kenardan çekiyor, o tarafa doğru üflüyor. Isıtıcı. Evet, son bir kere daha bakalım. Açtık arkayı. ...200 dereceye ayarlayalım bakalım. Evet, gördüğünüz gibi 200 dereceye çıkıyor. Bir daha deneyelim. Gayet güzel çalışıyor. Bir daha havaya tarafımız. Şöyle 350 dereceye mesela. Havaya da ısındı. Heater atıyorum bakalım. Bir yerde attı. Arttırınca tekrar yanıyor. Düştü, söndü. Cihazımız çalışır durumda ve kullanıma hazır. Umarım arıza yapmadan bir süre kullanabilirim. Basit bir konnektör arızasını giderdik ve böylece hem cihazı geri göndermekten kurtulduk hem de çalışır hale getirdik.
Başka bir videoda görüşmek üzere diyorum.